hitherto perfect on this. Him on the sidelines, but the young man really does need to calm down. We saw at the end of the 90 minute yellow card, and it's a second. Geliyor sevgili izleyiciler. Kazaklar Letonya'da 1-0 öne geçti. Selçuk geliyor, vuruyor ve gol! Evet, Orta Kafa Gol severler, yepyeni bir canlı yayına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Gaziantep Galatasaray maç sonunda birlikteyiz. Bugün seri bozulmadı. Galatasaray yine kaldığı yerden devam ediyor. 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Burada arkadaşlarımıza enine boyuna konuşacağız. Bakalım nasıl bir yayın bizi bekliyor. Öncelikle hoş geldiniz yorumcu arkadaşlarım. Yayınımıza. Şimdi ikinizden de teker teker bir iki cümlelik yayına başlamadan önce maçın bir genel tablosu hakkında bir iki cümlelik bir yorum alayım. Ondan sonra sorularımla sizlere başlayalım. Öncelikle Okan'dan başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Yeni kanalımıza, daha doğrusu yeni programımıza ve yeni yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Gaziantep'te 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Bununla alakalı çok tuhaf açıklamalar yapıldı. Bunlara da değineceğiz. Ama ben maçın gerçekten ilk yarısının özellikle çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Hatta daha bile gollü olacağını sinyallerini vermişti. Ben zaten maç önünde söylemiştim. Ben 3 gollü bir galibiyet bekliyorum diye minimum. Öyle de oldu zaten. Devamını daha sonra konuşalım. Biraz Evet. moralim bozuldu. Bazı şeyler gördüm. Umut sana da yolladım zaten. Kontrol edersin. Aynen. İlerleyen zamanlar, saatlerde ekranı verirsin. Oraya geldik mi zaten ekrana veririm. Gördüm bazı açıklamalar var. Onu da konuşuruz zaten. Tayfun, sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Nasıl bir maç oldu sence? Senin de dediğin gibi kısaca Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz bu duruma. Valla sen de moderatör olarak bayağı şanslı bir arkadaşımızsın. Bir yorumcun ilk 11'i biliyor. Bir yorumcun kaç gol olacağını biliyor. Aynen. O şekilde açıklamalara Yapı- gelince ilk 11'le vesaire istatistiklerle daha net detaylı konuşuruz zaten. Başlangıçtan ben sana sorularını sormaya davet edeyim. Tamam. O şekilde devam Yani ederiz. şöyle söyleyeyim ondan önce Tayfun kardeşimin sözüne ek olarak yapı haber geldi 3-0 olacağı, o yüzden hakemle. Bizim kanalın önceki ismine denk geliyor. Biz aslında onun için yapmıştık ama bazı tepkilerden dolayı Ya şimdi değiştirmek şöyle zorunda kaldık. aslında değiştirmemizin esas sebebi tepkiler değil. Biz şimdi çevremizden olumlu dönüşler aldık. Biz Galatasaraylıyız, bunu saklamıyoruz ama diğer takımlar için de objektif yorumlar yaptığımızı, yayının güzel olduğunu söylediler ve sadece ismin uyumsuz olduğunu söylediler. Biz de düşündük. Haklı bir gerekçe olduğunu düşündük. Ve daha da güzel bir isim oldu aslında. Her şeyde bir hayır vardır. Aynen öyle. Ama bu demek değil ki düşündüklerimizi söylemeyeceğiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a yaranmak için gerçekleri işte saptıracağız ya da Galatasaraylı olduğumuz için gerçekleri görmezden gelip sadece Galatasaray yanlısı olarak konuşacağız. Hayır, gerçek neyse onu söyleyeceğiz. Bundan da hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Şimdi senin eklemek istediğin bir şey var mı Tayfun? Bununla ilgili olarak. Yo, ismimiz güzel oldu bence. Dediğimiz gibi yani tepkilerden dolayı da aslında kanalın ismini değiştirmedik. Böyle daha ilgi çekici olacağını. Ya aslında biz program başlarken bu kadar objektif olacağımızı da düşünmüyorduk yani. Gerçekten bayağı Evet. objektif aslında. Şimdi konu madem oraya geldi, öncelikle size şu soruyu sorayım, düzeltelim. Şimdi öncelikle hakemi nasıl buldunuz abi? Hakem sizce iyi yönetim maçı, verilen 2 penaltı var biliyorsunuz Galatasaray lehine, yine tartışmalı pozisyonlarda, onu sizlere soracağım ama öncelikle hakem hakkında bir iki cümlelik bir yorum alayım sizlerden. Ondan sonra devam edelim. Bence Tayfun arkadaşımız başlasın. Tayfun, senden alalım bir fikirlerini. Peki Okan Bey, teşekkür ederim bu Ne kibarlığınız demek, için. her zaman. Ya daha zaten ligin ilk haftasındaki ilk maçtan gördük yani Türkiye'deki bu yapıyı. Yani 2 tane penaltı, bir kırmızı kart. Enteresan yani, daha ilk maçtan da gerek yoktu aslında bu kadar. Mesela ikinci penaltıyı ikinci haftaya bırakabilirdi. Kırmızı Değil kartı mi? üçüncü haftaya bırakabilirdi hakem. Yani nasıl bir MHK üzerinde Galatasaray'ın etkisi varsa bu şekilde davranıyorlar bize karşı ama niyeyse de Galatasaray tarafı da yani istemiyor bu MHK'yi, TFF'yi. Öyle Değişsin bir çelişki diyorlar de var yani. ama
Yani tam tersi Nasıl? oluyor değil mi? Fenerbahçe istiyormuş, Galatasaray istemiyormuş gibi davranıyor ama bütün iyi haller Galatasaray'a veriliyormuş gibi gözüküyor. O da ayrı bir soru işareti tabii. Yani o da bir enteresan işte mesela bu TFF yönetimiyle en iyi anlaşan Fenerbahçe şu an. Galatasaray Başkanı'yla geçen sene neredeyse davalık oldu, tehdit ettiler birbirlerini vesaire olaylar oldu bir sürü. Yani Galatasaray istifa etmesi için bayağı uğraştı, çağrılarda bulundu. Ama Galatasaray yapı kurmuş yani. Çok enteresan bu konu. Okan, Hakem yönetimiyle ilgili de benim şöyle bir notum var. Mesela 42. dakikada hakem kontrolü kaybetti biraz orada 40-42 aralarında. İki tane sarı kart verdi Galatasaraylı futbolculara. Bir Torreira'ya bir Lemina'ya. Hani Davinson'a verdiğine bir şey demiyorum orada. Birbirlerini ittiler vesaire de. Torreira net topa müdahale ediyor. Faul yok pozisyonda Torreira'ya sarı veriyor. Daha sonra 2 dakika sonraki pozisyonda Lemina yani adamın ayağına basıyor, evet basıyor ama öyle çok da bir sarı kartlık bir basma yok bence. Hafif ucundan sıyırıyor gibi. Yani sarı kart gerektirecek bir pozisyon yoktu o bence orada. Orada biraz hakem kontrolü kaybetti. Baktı zaten herkese sarı kart vermeye başladı. Ondan sonra kesti biraz sarı kartları. aynen. Orada bir sarı kart yağmuru oldu dediğin gibi. Dakika 50 ile 60 arasında bir problem oldu. İkinci yarıda bahsediyoruz tabii arkadaşlar. Okan, senin bir yorum var mı hakemin yönetişi ilgili olarak? Nasıl bir maç yönetti sence? Şimdi Fenerbahçe'nin açıklamasından sonra bunu söylemek istiyordum aslında ama ufak bir özet geçeyim. Hakem çok fazla kendi karar vermek istemedi maçta. Bunu gördüm. TFF Zaten tarafından çok kararı var verdi. yani evet onu söylüyordum zaten şimdi. 61. dakikadaki kırmızı kartı bile, öncesini bile. Yani VAR olmasaydı bu akşam çok daha farklı şey. Hatta orada hani kırmızı kart ama hani kaleci o topu misaliyle tutmasa o goldü yani. 4-0 olacak falan. İkinci yarı hani çok farklı oldu. Değinecek çok fazla şey var. Ben hakemin yönetimini eleştiremeyeceğim çünkü kendisi çok kolay bir karar almadı yani. VAR'dan destek Yönetmedi alarak karar zaten aldı. kendisi. Yani aslında VAR yönetti yani kameraları yönetti. Burada da yapı diyorlar da hani yani yapılık bir durum olsa tamam diyeceğim de yani şeyin varlığı da yani Gaziantep'in bir varlığı da yok maçta yani. Böyle amşan bir hata yok yani penaltı bekledikleri bir pozisyon vardı ilk kere. Soracağım Adam onların hepsini. kendini Tartışmaların yere geçeceğiz. atıyor yani. Saçma sapan şeyler oldu. Yani hakemi eleştirecek bir durum yok. Hakemlik bir durum yoktu yani. Hep var verdi her şeyi zaten. Şimdi o zaman gelelim diğer sorumuza. Maçın zemini nasıl buldunuz abi? Yani ben maçın zeminine baktım. Hatta buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Bir sakatlık oldu. Çok kötü bir sakatlık oldu dakika 35'te. Sarı kopmuş sanırım. Aynen, çapraz bağları kopmuş futbolcunun zeminden kaynaklı. Sizce zemin nasıldı Gaziantep'in sahası? Ya top zaten zeminde bir türlü düz gidemiyordu yani. Sürekli sekip sekip duruyordu her yerde. Zemin berbattı resmen. Yani Sané sakatlanmasın diye dua etmeye başladım ben bir yerden sonra. Yani baktım çıkarmıyordu Sané'yi. Dedim inşallah Sané sakatlanmaz yani. O Okan, şekilde İkinci yarı zemin çok berbattı da yani. zaten ilk yarı ben de burada maçı izlerken konuştuk tabii. Söylemiştim ben de. Zemin gerçekten berbat. Hatta Sané birçok yerde topu kaybetti. Ne yapıyor bu Sané falan dediler de hani zemin dedim patates tarlası gibi. Yani adam alışamadı zemine. İkinci yarı farkı görürsün yani. Artık adam zemine alıştı. İkinci yarı çok daha farklı. Sané kendini göstermeye başladı. Ama evet. yani sanıyorum ki yine bize olaylı bir sezon bekliyor. Hayırlısı diyelim. Daha ilk maçtan gösterdi kendini zaten. Biz Yani maç konuşmaya devam edelim abi. Okan Buruk'un 4 tane arka arkaya değişiklik yapmasını nasıl buluyorsunuz? Davinson çıktı ve bazı 3 oyuncular daha çıktı. Yani sizce rakibi biraz küçümsedi mi orada, yoksa dinlenmesi için mi, bir sonraki maç için mi bu hamle yaptı? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? benim Evet. çok kısa bir söyleyeceğim var bu konuda. Daha sonrasında Tayfun arkadaşımızın daha detaylı söylediklerini dinleriz. Ben Okan'ın bence olası bir sakatlıktan korktuğunu düşünüyorum. Çünkü ben ilk yarıda da çok fazla fark ettim. Gaziantep'liler bir şey yapamayacaklarını anladıklarında faullü, sert, agresif tavırlar sergilemeye başladılar. Özellikle O Maxim. yüzden evet o yüzden Okan'ın bence bir sezon başında olan bir sakatlıktan çekindiği için bu değişiklikleri yaptığını düşünüyorum. Çünkü henüz maç önünde de konuşmuştuk. Bir stoper, sağ bek yani alınması gereken oyuncular var. Şimdi senin ilk 11'inden bir oyuncu da sakatlanırsa Şampiyonlar Ligi var. Çok büyük problemler yaşarsın. Okan bundan korktuğu için sanırım e,
çekti. Zaten zemin de kötüydü Tayfun'un dediği gibi. O yüzden ben bundan kaynaklı yaptığını düşünüyorum. Tayfun sen ne düşünüyorsun abi? Ya ben öncelikle Arda'nın girmesine çok sevindim 63. dakikada. Yani bu dakikalarda Arda'yı biz keşke her maç oyuna alalım. Her maç 3-0 olsun. Arda'yı biz yeter ki oyuna sokalım. Arda'nın oyunu maç Bence de. süresi artsın. Onun dışında yani orada şey olmamıştı aslında. Kırmızı kartı daha vermemişti oyuncu Evet. değişikliğine 11-11 karar oldu. verdiği anda. Kenardaydı zaten oyuncular. Orada aslında rakibi küçümsemek değil de 3-0 zaten yeterli dedi. Üstüne bir de kırmızı kart olunca zaten daha da maç koptu zaten. 3-0'dan sonra aslında kırmızı kart olduktan sonra daha doğrusu Arda'nın oyuna girmesi de Arda'yı biz pek göremedik. Yani adamlar hiç orta sahaya geçmediği için Arda defansif müdahalelerde nasıl ben merak ediyordum aslında. Keşke gelebilseler de biraz Arda'yı araya girseydi. Defans arkasından atılan topta koşup çıkartabilecek mi vesaire görebilseydik keşke. O şekilde değerlendiriyorum ben yani. Tamam. Diğer soruma geçiyorum size. Sizce Zaniolo bu takımda kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Biliyorsunuz ikinci yarı oyuna aldı Okan Buruk. Sizdeki performansı kalması için yeterli mi? Yani birkaç top geldi mesela. Örneğin sağ taraftan aldığı bir topla orada bir kararsızlık yaşadı. İçeri veremedi. Bir penaltı beklentisi oldu. 3 kişinin arasına girdi. Sizce Zaniolo kalmalı mı gitmeli mi? Alternatif bir oyuncu olabilir bence yani o kadar da kötü değil. Şimdi yedeklere baktığımızda geçen seneye kıyasla yani geçen sene oyuna sokacak ön hatta oyuncumuz yoktu. Yusuf Demir mi Zaniolo mesela öyle bakmak lazım Evet. duruma biraz da. Mesela Barış'a da bir tane güzel bir topu vardı. O şey Evet. pozisyonu da olabilir hatta kalecinin kırmızı kart gördüğü pozisyon defans arkasına bir tane çok iyi top attı Barış'a. Okan Ya sen buna karar vermek için biraz oynamasını görmek lazım. Zaniolo'yu biz Galatasaray'da çok az izledik. İzleyemedik ki. 10 maç 15 maç sonradan girip 30 dakika 35 dakikalık oyunlar oynayabilir. Oyun sıkıştığında boyu uzun 1.90'lık bir fiziği var yani arkadaşımızın. Rakibi ablukaya aldığımız zaman belki kafayla mafayla bir şeyler yapar. Anadolu takımı zaten çıkmıyor. Ceza sahasına gömülüyor. 0-0 diyelim. Maç dakika 80'de at oyna belki bir şeyler yapar. Eli ayağı düzgün vurur bir şeyler olur. orta kafa gol yapar diyorsun yani. Tabii. Okan sen ne düşünüyorsun Zaniolo hakkında? Ya ben Zaniolo'nun zaten gitmesini hiç istemiyordum. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi sezon uzun. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Zaten Zaniolo da ısrarla kalmak istemiş ve Okan Buruk'la da konuştuğunu söyleyen bazı haber kaynakları var. Yani Ya bir de Zaniolo şöyle lafa gireyim. 2 yıldır kiralıyoruz biz bu oyuncuyu ve değerini kaybediyor sürekli. Oynatmıyorlar zaten. Biz oynatalım görelim en azından oynamayıp kiraya gidiyor. Bir de satın almıyorlar. Hadi satıyorsak satalım tamam da kiraya verip oynatmıyorlar. Sonra tekrar bize dönüyor değeri düşüyor. senin sesin gitti Tayfun, ben seni duymuyorum şu an. Ben duyuyorum şu Duymuyor an. musun şu an? Geliyor mu sesim? Alo, Okan Bey? benim sesim geliyor mu size? Evet geliyor. Geliyor senin sesin. Okan bizi duyuyor Okan musun? Bey? Umut'u duyuyor musun sen? Okan Umut da sen biz- konuş. Ben sizi duymuyorum. Biz devam mı etsek Umut Bey biraz? Sesiniz hiç Okan gelmiyor bana. sen bir çık o zaman tekrar gir. Bir ses sorunu olursa ama seni alayım OBS'ten. Seni aldım abi. Sen bir çık tekrar gir bakalım. Bizi duyarsan yine ses Ben duyuyorum şu an. Şu an duyuyorum. Şu an duyuyor musun? Evet, sanırım Discord'la alakalı bir problem oldu, anlamadım. Sesim geliyor mu sana Okan Bey? Geliyor. Ben Tamam. Tamam. yayına baktım. Yayında bir şey yok da. Görüntüm gitmedi ama değil mi? Yok şu an Yo duruyor zaten. tekrar Senin verdim. sesin de geliyordu zaten. Aynen. Ha, sizin sesiniz bana gelmedi. Tamam sorun yok çözdüysen problem Ben değil. şeye girmiştim. Bir şey yapmadım. Sadece yayına girdim. Sizin sesiniz yayına geliyor mu acaba diye bakmaya da. Hani ben baktım, kendi sesimi duydum. Sizinkini şey yapamadım. Neyse, tamam. sıkıntı yok. Toparlayalım. Zaniolo diyorduk Okan Bey. Okan Zonya'da kalsın mı gitsin mi sence? Bu konu hakkında yorumun nedir? Bir dakika. Benim ses biraz içeriden geliyor galiba. Yayından yazıyorlar şu an. Senin ses içeriden mi geliyormuş? Evet. Diğerleri, sizin sesiniz biraz daha öndeymiş benim sesime göre. Sen ona bir bak. Bir de sorunu tekrar alabilir miyim?
Zaniolo kalsa mı gitsin mi? Senin sesini bir tık daha açtım şu an. Tamam. Ben Zaniolo'nun kalması taraftarıyım. Çünkü bu sezon Galatasaray'ın işi çok daha zor. Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermek istiyor oyuncu. Okan Burak'a da bayağı ısrar yaptığı ve çok çalıştığını bazı kaynaklardan gördüm. Bunu da söylüyorlar zaten. Şu an çok iyiymiş Umut Ses bu arada. Tamam. Böyle kalabilir. Ee, Yani Zaniolo kaliteli bir oyuncu. Galatasaray zaten Zaniolo'ya ödediği parayı kiraladığı sürelerde çıkardı. Şu anda oyuncunun bize bir zararı yok. Aksine oyuncuyu satarsak yani sattığımız para komple kar olarak cebimize kalacak neredeyse. Oyuncuya biz maaş da ödemedik. Kiraladık zaten. Yani bizde cebimizden çıkan sadece bonservisi oldu oyuncu. Kendi parası çıkar O zaten diyorsun. tabii hem maaşını ödediler hem kiralama bedeli için para aldık biz kiraladığımız takımlardan. Yani Galatasaray'ın öyle bir zararı yok. Sattığı zaman da çok güzel bir gelir elde edebileceği bir oyun. Hala genç, yaşlı değil. Bence kalmalı. Çünkü Galatasaray'ın ne zaman Zaniolo'ya ihtiyacı olacağını bilemeyiz. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Icardi biliyorsunuz büyük bir sakatlıktan çıktı. Bunun tekrar etme olasılığı var. Ee, Allah korusun diyelim gene. Yani Allah korusun tabii ki de Icardi'ye olası bir sıkıntı olması durumunda. Ee, Yani Zaniolo bence Icardi'nin bu sezon oynayacağı rolde yani ofansif orta saha gizli forvet yani Osimhen'in arkasında Zaniolo Icardi'nin yokluğunda bence görev alabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben moderatörüm vallahi yani. Ya şaka bir yana. Moderatörsün de yorumunu belirtebilirsin yani. Şaka bir yana dedim ki ben de Zaniolo kalsın isterim. Yani iyi bir alternatif olur yedek kulübesinde. Sonradan girince iyi bir işler yapabilir diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm tabii ki. Ben de kalsın derim yani. Ama işte şöyle bir şey var. Yabancı kural diye bir kural var biliyorsun. Yani kimi göndereceksin. 12+2 bu sene. Aynen kimi göndereceksin, kimi bırakacaksın. Onların iyi planlanması gerekiyor ve bu sene Şampiyonlar Ligi'ne yazacağın isimler konusunda hata yapmaman lazım. Çünkü geçen sene yaptığın hatalardan dolayı mesela geçen sene Lemina'yı yazsaydı belki o kadroya sen Dinamo Kiev'i yenebilirdin belki. Beraber kalmayabilirdin. Bu benim görüşüm tabii. Lemina çok farklı Ya, fark eder diye düşünüyorum ben geçen sene. tabii ki ama bizim Avrupa'da yani Lemina'dan da ziyade sürekli bir yerlerden 2 senedir eğlenmemizin en büyük sebebi Kaan Ayhan. Ben bunu her yerde söylüyorum. Evet, Kalitesine ve yeteneğine diyecek bir şeyim yok. kırmızı kart Ama konusunda. Yani şimdi hızlı ve genç oyuncuları olan takımlara karşı Kaan Ayhan sağ bek, sol bek, defans ya da herhangi bir yerde oynayamıyor. Anca nerede oynar Kaan Ayhan? Stopere Çakılı bile koysan Kaan Ayhan yine yavaş kalıyor. Çünkü teknik bir oyuncu. Kalitesi eyvallah diyecek hiçbir şeyim yok. Ama maalesef çok yavaş kalıyor. Ve yavaş kaldığı için de faul yapıyor. Faul yapınca haliyle 2 sene arka arkaya eğlenmemize sebep oldu. Yani bunu daha maçın başında bile anlayıp sinyallerini veriyor. Fakat neden hala ısrarla Okan Hoca bunu oynatmaya çalıştı o maçlarda? Bunu fark ettiğinde çıkarsaydı belki de şu anda çok farklı şeyler konuşuyor. Bak sen konuşunca aklıma ne geldi biliyor musun? Hatta yanımda Tayfun vardı, birisi vardı. Hatta senle mi izlemiştik bilmiyorum o maçı. Beraber izlemiştik. Beraber izlemiştik değil mi? Bir Yani eğlendiğimiz maçın birini beraber izlemiştik. Kaan- Diğerini ben Kaan Hadi Ayhan'ın kırmızı sarı kartı vardı devreye girerken, tamam mı? Biz dedik ki ikinci devreye çıkarken dedik ki Kaan Ayhan'ın çıkarması lazım. Yani bunun kırmızı kart göreceği belli zaten. Saatli bomba. aynen. Ve devemize kalmadı. 60. dakikada yanlış hatırlamıyorsam kırmızı kart gördü ve o maçta da elenmeye neden oldu. 10 kişi bırakarak. Her neyse biraz geçmişe döndük. Konuyu toparlayalım biraz. Şimdi size son Ya bek pozisyonu için katılıyorum ben size ama defansif ön libero'da oynadığı yani Torreira ile yan yana oynadığı Bayern Münih maçlarını hatırlıyorsunuzdur herhalde. Bayern Münih'i biz orta sahaya geçirmedik 60 dakika neredeyse. Manchester Evet ama- United maçları. Evet ama Yani Bayern bek Münih- pozisyonu için karşısında hızlı kanatlar olduğu zaman sıkıntı oluyor ama Kaan Ayhan yani orta sahada iyi bir alternatif olabilir en azından alternatif olabilir. Ama şöyle düşün. Kaan Ayhan'ı biz ne zaman orada oynatıyoruz ki? Orada oynatmamız lazım işte. Bek oynatmamamız lazım. bek alırsak orada Yani- oynayacak işte. Bek alamazsak Çünkü yine niye? bek oynayacak. Şimdi bak bu maçtan bir örnek verelim mesela. Eren Elmalı nasıl çıkıyor? Kaan Ayhan onu yapamıyor mesela. Yapamaz yani. Kaan Ayhan çıkmıyor zaten. Yok yani. O orada dursun diye tutuyoruz biz onu zaten. Diyoruz Tamam, ki dur orada çıkmasın. sen. Çıkmasın ama geleni de karşılasın. Gol yapmasın, kart görmesin yani. Hani kırmızı görmesin en azından yani.
Hani sarın var, bari biraz dikkat et hani. Kaan Ayhan'ın şeyleri de var yani. Sarı görüp daha sonrasında direkt kırmızı gördüğü kartları da var yani. Hani Ya biraz ya bu müdahalelerde tutturamıyor bazen işte Antal olduğu için. Ama orta sahada alan kaplıyor. Alan geniş olduğu zaman sıkıntı yaşamıyor o konuda ama adam yani neyse. kenardan geldiği zaman yanından falan çalım attığı zaman gidiyor bileğe bileğe basabiliyor yani yanlışlıkla. Zaten hep öyle gördük kartları yani. Evet, Ya neyse, hep Kaan zaten Ayhan'a zamanlama hatasından almayalım da. gidiyor. Bence devam edelim. Kaan Ayhan çok Aynen. uzun bir konu. Bayağı konuyu dağıttık. Şimdi tekrar maça dönersek, maçta biliyorsunuz yeni transferlerimizden Sané gördük ve 90 dakika oynadı. Gerçi 90 dakika değil, 115 dakika falan sürdü maç. Nasıl buldunuz performansını ilk maç için? Sizce iyi miydi? Ya bana biraz Şöyle bir tutuk gibi geldi ama ilerleyen zamanlarda açılır herhalde. Veya Öyle bir sağdan dolayı değişiklik mı? yapalım mı? Benim ilk yarıyla alakalı çok fazla notum var. Muhtemelen bazıları Tayfun'la çekişiyordu. Ben ilk yarıyla alakalı yorumumu yapayım. İkinci yarının genel yorumunu Tayfun kardeşimize bırakayım. Uygun mu sence? Ne diyorsun? Olur, pozisyonları değerlendireceksin. Pozisyonları zaten ben size soracağım. Tartışmanın pozisyonlarını not aldım ben. Tartışmalı pozisyonlardan ziyade ufak tefek birkaç bir şey diyeceğim. Yine tabii Tamam. senin dediklerin, sen sorularını sorduğunda detaylı girerim. Tamam. Mesela dakika 1'de Torreira'nın ayağına bastıkları pozisyon. Ben buna takıldım. Sağının kötü olmasına. 8 saniye kuralı var. Mesela onu da sorarsan eğer konuşalım. Çünkü 8 saniye geçirirsen rakip takım korner kullanıyormuş. Bana saçma geldi bu kural. Size de soracağım. Merak ediyorum. Yani korner ne alaka? Yani 8 Penaltı saniye mı kuralı kullansın aşırı. kanka yani? Penaltı değil. En direkt serbest vuruş kullansın kanka. Yani korner ne alaka? Daha Ya, sonra sarı falan görüyor ama o kural sadece korner değil. İkinci yaptığında korner sarı görüyor. O tarz ilerliyor yani. Hata Ya, şeyler yaptırımları artıyor onun yani maç yani içerisinde. önceden en direkt serbest vuruş değil miydi bunun? Yani değişmiş işte. çiğnendiğinde biraz saçma oldu. Bana saçma geldi, bilmiyorum sizin. Endirekt serbest vuruştu Saygı da duyuyorum. kimse 6 saniyede kural kimse uymuyordu ki ona da yani. Ama Hiç uymadıkları için verilmiyordu o sorun. yani. O Uymadıkları çok için ağır bir sorun. yaptırım olduğu için işte onu uygulamıyordu hakemler. Bu en azından uygulansın bari korner verirler demiş hakemler. Bence de verirler diye düşünüyorum. Çünkü en azından duran top Mesela abi. aynen, bir de mesela şeye takıldım ben. Okan Sané'yi solda denedi. Solda başlattı. Bence Sané solda tam istediğini yapamadı çünkü istediği hareketleri yapamıyor sol. Yunus'a değiştiler maç içerisinde. Ya. Bayağı değişti Yunus'la. Tabii ama mesela ikinci yarıda Sané'nin çıkışlarını falan gör. Direkt sağda ne? Yani Sané sahayı çok Soldan daha da iyi etkili bir kullanıyor. iki çıkışı vardı. Ya var da yani sağdan tartışmazsın değil mi Sané'nin yani şeylerini, ataklarını? Bayern Münih'de solda mı Bayern oynuyordu, Münih'te de. sağda mı oynuyordu? Her yerde oynuyor kanki yani ya. Solla sağda eşit oynuyor neredeyse aşağı yukarı. Gerçi 10 numara sağının da mevkisi belki biraz daha az. sağının da Haz belki biraz Sané ile ilgili oldu. benim yorumum Sané daha hazır değil yani. Değil mi? Önümüzdeki hafta da tam düzgün oynamaz muhtemelen. Yine katkı verir ama 2 hafta sonra yüksek ihtimal Sané uçmaya başlayacak, ben öyle söyleyebilirim. Maç Sané ile ilgili benim notum 70 ile 80 arası. Sané tek başına resmen maçı domine etti. Bazı pozisyonlar var. Adamın etrafından dönüyor, koşuyor. Bayağı geniş açıdan dönmesine rağmen neredeyse topu alıyordu. Omuz atıyor mesela adama. Son anda yetişmesine rağmen yıkılmıyordu mesela. Topu alamadı ama yıkılmadı da. Yunus'a verdiği pas Sat- mesela. Sağ taraftan. Yunus'a çok güzel bir asist yaptı. Yunus offside'de kaldı o pozisyonda ama ucu ucundan mesela milimlik. Sané mesela Ya alları velleri çok iyi. Belli ediyor kendini. Osimhen geldiği zaman oraya Osimhen'le çok iyi anlaşacak gibi duruyor. bir de Şimdi Osimhen Icardi olsa. e, Ya şey nasıl? Peki benim dikkatimi çeken bir konu daha var. Özellikle ilk yarıda Gaziantep'in arkaya sarkmalarına engel olamadık bazı pozisyon. Ben gördüm. Dikkat et. ya ufak tefek o şekilde defansif hatalar olur ya. Sıkıntı yok yani. Onu da muhtemelen Ama zaten yani arka arkaya yaptılar yani. Okan bunu Hani düzeltecektir ondan sonra. Gaziantep'e yaptın ama Şampiyonlar Ligi'ndesin bu sene yani. Düşünsene 8 takımdan 4 tanesi işte Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool falan çıktı. Ne yapacaksın baba? Affetmezler Defans yani. yavaş yavaş oturan bir durum o her türlü. Hep Ben geçen göreceğiz. yılda da demiştim. Yani sene başında defansta her zaman hatalar oluyor. Bir ay, 1,5 ay sonra toparlanmaya Pardon, başlıyor. bölüyorum. Bir arkadaşlarımızdan bir yazı geldi. Umut kendi sesini bir tık arttırabilir diyorlar. Bize göre yavaş az kalıyor. Ben mikrofona biraz yaklaşmam lazım. Şu an iyidir. Ha, Mikrofon tamam, önümde tamam, ya. tamam. Arada Haber pek- verdiler. Aynen. Umut'un sesi az geliyor bize dediler. Aynen. Şu an iyi Söyleyeyim geliyordur. dedim Benim
Tamam. sesim. Şey gibi orada da yani öyle bir Umut'un sesi az, Tayfun'un sesi çok diyorlar. Tayfun Umut sesi, Bey biraz canlı konuşalım ya. sesi bir tek ayarlayacağız şimdi. Her neyse diğer konumuza geçelim. Şimdi bir ilk 11 Keyfimiz paylaşayım. yerinde 3 tane atmışız. Aynen bu maç. Tabii canım, keyfimiz yerinde ama benim keyfimi bozan bazı yazılar var. Ben onu Onları- Umut kardeşimize gönderdim. Ayarladım. Açıklamalar birlikte açıklamalar bölümüne geçtiğimizde paylaşacağım. Şimdi ilk 11'i verdim abi. Şu an seste bir problem yoktur herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben de Tayfun şeyi gördün mü? Ben de şey gibi yakalanmayayım yanlışlıkla. Birileri yayında şey yaparken yakalandı. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Bir YouTube kanalında yine Ben görmedim onu. görürsünüz. Şimdi sonra şöyle bir söylerim. şey var. Tayfun'u buradan kutluyorum. Gerçekten iyi bir izleme yapmış ve Okan Buruk'la hemen hemen aynı 11'i çıkardı. Bizim zaten maç önü yayınımızda da 11 konuşmalarında yani muhtemelen 11'leri paylaştığımız 11. Burada görmüş olduğunuz 11 sadece Hemen hemen yanlış bir Türkçe oluyor ama tıp desek daha doğru olacak. aynen tıpatıp bir paylaşım olmuş. Tebrik ederim. Şimdi bir de şey vereyim ben size. Maç istatistiklerini vereyim. Onun üstünden bir konuşalım. Bak Tayfun haklı demiş bir arkadaşımız. O televizyondan izliyor herhalde. E, yorum yazamadı herhalde. Tayfun haklı demiş. Az Şimdi önce söylediği gibi. istatistikleri de paylaştım. %60'da %40'lık bir üstünlük var. Baktığım kadarıyla. 15 şut çekilmiş. 5'i kaleye vurmuş Galatasaray tarafından. 420'ye 472 pas. Gol beklentisi 2.48. Bayağı iyi. Bir tane kırmızı kartımız var. Yine onu da soracağım tartışmalı pozisyonlarda. Yani istatistik her şeyi anlatıyor gibi gözüküyor. 4'e 1 korner. Yalnız şurada bir gerçek, sence fauller çok fazla değil mi ya? Yani 17-14 faul çalınmış. Bu da Türkiye Ligi'nde standart Aynen. bu ama. diyecektim, bu da Türkiye'nin bir standardı diyecektim, sen aldın ağzına. Ben geliyorum şu an. Bir de Galatasaray'ın XG'sinin bu kadar yüksek çıkmasının sebebi 2 tane penaltı. Değil mi? Bir penaltı bir kırmızı kart. Bakalım şimdi. Yani Galatasaray pas yüzdelerini falan çok iyi. Şimdi abi 2 tane penaltıdan zaten yüksek XG geliyor. Bir de kırmızı gördü rakip. Orada XG'miz bizim bayağı yükseldi. şimdi tartışmalı pozisyonlara geçelim. Benim aldığım birkaç tane not var. Şunu da sorayım bu arada. İlk yarıda uzatılan bir 11 dakika var. Sizce bu normal miydi? Yani ben tam olarak tutamadım zamanı ama 11 dakika sizce normal miydi? Bir 35. dakikada sakatlık var. VAR kontrolleri oldu. Burada da şunu görüyoruz galiba. Hani ilk yarılarda uzatılan her dakika su molası vardı mesela. Yavaş yavaş bu sezon artık gerçek normal şartlarıyla eklenecek gibi görüyoruz. Ben bunu anladım ama siz nasıl Ben de buluyorsunuz aynısını bunu? söyledim maçı izlerken arkadaşlarıma. Çünkü gerçekten fazla durdu. Bence az bile yaptılar belki. Yani normalde bu şekilde O- durduğunda ben 5 dakika 6 dakika falan bekliyordum. Yalan yok yani ama 11 dakika gerçekten beni de şaşırttı yani. Ben bekliyordum açıkçası böyle bir 10 dakika civarını. Hatta 5 dakika minimum vermesi lazım diyordu arkadaşlar da. Ben yani fazla olabilir. Çünkü çok fazla durdu. Özellikle ilk penaltı incelemesi 2,5 dakika civarı. Daha sonrasında bir sakatlık oldu. Mabakata mıydı? Yanlış mı söyledim? Embakata diye okunuyor herhalde. Embakata işte. Embakata. 33. dakikaydı galiba. 35. Tamam, fark etmez. 1,5 dakikanın 2 dakikanın lafını yapmıyor. Tamam be, hadi 33 olsun hadi, tamam. Biriniz sakatlığın başını söylüyor, biriniz çıktı dakikayı söylüyor herhalde. Yani fark etmez. Sonuçta inşallah yani acil şifalar dileyelim. Aynen, çapraz Gerçekten bağları acil kopmuş isimle kıvrandı. oyuncunun. Ben Salah'dan da çok korktum. Benzer bir durumda çok kötü yere bastı oyuncu. İnşallah onda da bir şey Tayfun, yoktur sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence normal mi bu durum? Yani normal bir dakika Çok mı? durdu oyun. Normaldi ya. Zaten Okan arkadaşımızın dediği gibi ilk penaltı pozisyonu bayağı sürdü. Hakem inceliyor, neye inceliyor anlamadım. Onu da soracağım size zaten tartışmalı pozisyonlara. Geçelim o zaman tartışmalı pozisyonlara. Şimdi, Geçelim direkt. Ha, çok durdu oyun ilk yarıda. dakika 1'de zaten ilk pozisyonumuz var. Torreira Lango ile bir mücadele giriyor. Torreira'nın orada bir topa müdahalesi var ama bu sizce, ben öyle şekilde gördüm. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Sizce topa müdahale miydi, bir penaltı var mıydı dakika 1'de Gaziantep'te yine? Böyle Hangi penaltı dakikadan olmaz.
Hangi dakikadan bahsediyorsun? Dakika 1 Orada- ilk pozisyon. Dakika bir daha. 35 saniye mi? Dakika 40 bir. saniye mi öyle bir şeydi. Yok ya, yok, o pozisyon alakası yok abi. O zaman geldik dakika 9'a. Bir penaltı çalındı. Sizce Salah'ın pozisyonunda açık bir çekme var mıydı? Penaltı doğru karar mıydı abi? Bu arada penaltı 11. dakikada çalındı. Karar 11. dakikada çıktı, onu da söyleyeyim. Ya işte ben 9 olarak not almışım. 9, 10, 11 falan her Ben neyse. de 9 olarak. 9'da muhtemelen başladı olay. Aynen, aynen. Evet. 9'da olay oldu aynen. Tamam, dakikalara Yani takılmayalım abi. penaltıydı yani. Salah, adam resmen Salah'ı çekip sol tarafa fırlatmış yani, şey gibi, çöp fırlatır gibi. Kum adam çuvalı gibi. almış, çuval gibi almış atmış yani. Tayfun, sen aynı kararda mısın? Ya arka kameradan gösterdiği açıda zaten biz formayı neredeyse 1 metre açıldığını görüyoruz böyle. Ondan sonra fırlatıyor bir de adamı. Zaten Ya rakip tokatla teknik sürdü. direktör de diyor hakeme, ya hocam böyle penaltı mı olur falan filan, yani çekti çekmesin Nasıl olacak? baba. Topsuz Ya nasıl, ne alan- istiyorsun yani? Biz bir sürü Topsuz alan. penaltı görmüşüz bu ligde, yani adamı üflediğin zaman yere düştüğünde penaltı çalınan. Onlar ya ayağının ucuna dokunduğu zaman penaltı veriliyordu. Burada biz formayı görüyoruz 1 metre açılmış. Daha ne olabilir yani? Ayağın ucuna dokunduğu değil. Hayır. Ben pozisyonu çok iyi anladım. Oyuncu ayağını tam kendi önüne doğru uzatıyor. Topa doğru. Yan taraftan gelen oyuncu onun ayağına vuruyor. Penaltı. Oluyor Geçelim böyle pozisyona. şeyler Türkiye'de. Şimdi geldik 46'daki pozisyonu arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Gaziantep'in bir Gökhan penaltı. kardeşimize de teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Hoş geldin. Bizi izliyormuş. Teşekkürler Gökhan hocam. 46'da bir pozisyon oldu. Gaziantep'in bir penaltı beklentisi var. 2 tane oyuncu yere düştü. Burada sizce bir penaltı var mıydı? Yani hakeme döndüler. Bir ritme var mıydı? Yok ya, yok o. Yani zaten farklı açıdan da göstermişti. Hı hı. Alakası bile yok yani. Geçtik o zaman. Gitme falan da yok. Tayfun, senin Yok. bir görüşün var mı bununla ilgili? Hani kafa topunda Geç bunları, geç. geç bunları. Bizim eski sloganımız. Tamam, Aynen. geçiyorum abi. 45+11. Barış'a bir penaltı çalındı. Sizce bu penaltı mıydı? Ayağa basmayı net olarak gördük. Ben şahsen gördüm ama sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Net olarak zaten hakemin kendisi de gördü. Yani sizce yapıdan kaynaklı bir penaltı mı çalındı, yoksa gerçekten bir penaltı var mıydı? Hakemin tek maçta müdahale olduğu nokta diyebiliriz aşağı yukarı. Aynen, Ve direkt penaltı çaldı. direkt zaten yakındı, ikincisi yani direkt doğru olduğundan emin olduğu için hiç şey yapmadı bile. Şey diyor zaten, hani Yani. orada dikkat ettiyseniz maçta şey diyor, ben gördüm diyor. Hani ben gördüm diyor oyuncuya. Ondan sonra zaten direkt teşhis çaldı. Baba, Barış Alper'in bileğine, ayağına, parmak uçlarına aynı anda basmış adam. Yani daha nasıl penaltı olacak yani, ben anlamıyorum. Ya çocukken ben çok yapardım onu. Bizde penaltı falan yoktu tabii. Biz sert oynuyorduk toprak O sahada. şeydir, evet. Ya bir ayağı Yetişebileceğin atardın, oyuncu- diğer ayağıyla hep arkadan böyle döndürürsün ya adam geçemesi diye, hep diğer ayağı atarsın. Aynı öyle yaptı da, çok acemice bir penaltı. Böyle penaltı mı yapılır yani? Süpürme diyorduk biz ona, değil mi hocam? Yani süpürüyorsun Tabii falan. tabii. Geldik diğer pozisyonu. Zaten ikinci yarıda adam akıllı bir pozisyon izlemedik. Yani Galatasaray maçı rolantiye aldı. O şekilde de bitirdi. Sadece şunu soracağım ikinci yarıdan aldığım notlara bakarak. Zaniolo'nun bir pozisyonu var biliyorsunuz. 3 tane Gaziantep'lerin arasında kalıyor. Ve bir Gaziantep'li bayağı bir üstüne çıkıyor ama orada zaten bir penaltı çalsaydı muhtemelen hakemi döverlerdi diye düşünüyorum yani o maçtan sonra. Çünkü rakip Gaziantep'li teknik direktör bayağı değişik demeçler vermiş. Onları da yine yayınımızda paylaşırız belki de bulabilirsem. 90. dakika Zaniolo'nun pozisyonu Bakarız, sizce penaltı buluruz ya. mıydı? Ya net penaltı. Penaltı yapıyorsa adam, vereceksin penaltı. Şimdi bir takıma 3 tane penaltı verdin diye sen o takımı kollamış olmuyorsun. Ya karşı tarafı 3 tane penaltı yapıyorsa sana vereceksin o 3 Yani penaltı, yani bu kadar basit. Hakem Ya kafasında adamın var üstüne ya. çıkıyor dediğin gibi. Hakem kafasında şu var ya, hani 2 tane penaltı verdim, işte üçüncüyü çalarsam sıkıntı olur mu falan filan, veya bu Ya pozisyonu ona atlayıp- devre arasında muhtemelen telefon gelmiş ona, zaten kırmızı kartı da zarla zorla var verdirtti. He, onu da sorayım Peki sana. ben- Onu unuttum. Söyle sen. Peki şunu sorayım ben size. O verilmeyen penaltı Türkiye'de başka bir kulübe verilmeseydi ne olurdu? Ya İşte 2 penaltı verdiler diye 3. penaltıyı vermediler de işte hala yapı devam ediyor, hak yeniyor bilmem ne falan. Şimdi veriliyor, başka vermiyor. Ya ne istiyorlar direkt biliyor musunuz? Hani biz ligden çekilelim. onlar Galatasaray şampiyon. ligden çekilsin.
Fenerbahçe şampiyon olsun. Ya şimdi ben anlamıyorum. Hakem kendi bir karar vermemiş. Hayır ben gördüm diye VAR'la iddialaşmamış. Adamlar kameralardan izlemiş, izletmiş. Kararlar böyle çıkmış. Şimdi burada sorun ne? Yani Okan, problem ne ben anlamıyorum yani. biz şunu da gördük kankacığım. Geçen sezon Barış Alper'in pozisyonunu hatırlıyorsun değil mi? Yani direkt olarak ayağa basan bir pozisyon vardı. İzleyiciler de hatırlar bu pozisyonu. Hakem VAR'a gidip izleyip bunu hala sarı kartta kalan bir hakem de vardı zamanında. Geçen sezondan bahsediyoruz bunu ya. Yani o pozisyonu kime sorsan kırmızı kart gösterecekken o pozisyon sarı kart olarak kaldı. Ya şimdi kardeşim biz şunları da gördük yani. Avuta çıkan toptan bize gol verdiler. Offside'dan gol verdiler. Taçtan Avrupa'da bile bize gol verdiler yani. Nedense bizi hiçbir yerde sevmiyorlar. Niye? Onu da söyleyeyim. Başarılı olduğu için Galatasaray her yerde bir çekemeyen. Ya zaten Galatasaray yeniyor. Galatasaray atıyor. Hadi bunu da verelim ya falan. Yani biz şeyiz. Hayır kurum. Ya olmayan golleri rakibimize veriyoruz. Meyve Ya veren hakem, ağaç ya taşların tamam. hesabı. Öndesiniz zaten ya. Öndesiniz işte top dışarı çıkıyor. Ya tamam gol et. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi kardeşim? Kural Peki, neyse. peki Ya Gaziantep Dinamo Kiev'e bile Avrupa'da olmayan bir golü verdiler. Bu iş bahsettiniz ya yani. Yani bize yapıyorlar bunu. Her yerde yapıyorlar bize yani. Anladım. Gaziantep Kalesi'nin gördüğü kırmızı kart doğru mu? Yani doğru ama şöyle söyleyeyim. Açık konuşacağım burada da. Şimdi ceza sahası dışında kolu gidiyor. Baktım ben. Ama hani biraz da istemsiz gitmiş gibi. Refleks Hani icabı değil mi? sarı da, Ben de kaleciyim oradan evet veriyorum. evet yani sarı da verebilirdi. Çok ama Ama sarı da mutlak verse, golden kırmızı attı da ya. verse. Yani mutlak Ya gol tabii ki. şansını attı. O Aynen. Mutlak gol olmasa şansı değil goldü. Koluna çarpmasa gol zaten. yani ondan dolayı yani o istem yani kural öyle bir şey ki yani istem dışı mı yapmış bilerek mi yapmış onu ayırt edemez ki orada yani. Ya elle çarpmalarla da zaten hangi futbolcu bilerek elini götürüyor ki topa? Çoğu refleks oluyor. Aynen. Ya ama zaten kalecinin ceza sahası dışında herhangi bir el temasında her türlü kırmızı veriyorlar. Sarı ver. Yani Şimdi zaten bir şey değişmezdi. O sarı da olsa, kırmızı da olsa hiçbir şey değişmezdi yani. gelelim açıklamalara. İlk önce futbolcuların açıklamalarını vereceğim. Tamam. Şimdi ilk önce Günay Güvenç'in açıklamalarını veriyorum. Demiş ki başlangıçlar zordur. Hava şartları takımların hazır olmaması. Kazanmak istiyorduk. Yeni sezon yeni hedefler. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Diğer açıklamasını Günay- veriyorum. Bir tane daha var. Tamam. Şimdi kaleci transferi ve kaledeki rekabetle ilgili olarak bir soru gelmiş kendisine. Demiş ki Galatasaray menfaati için ne iyiyse konu orada bitmiştir. Burada iyi bir dik duruş göstermiş bence. Kaleci gerekiyorsa savaşa hazırım. Ben oynarım. Cankat var. Değerlerimiz var. Bir kaleci gelecek. Büyük ihtimalle Galatasaray'ın iyiliği için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kim oynamış, oynamamış önemli değil. Biz burada kazanmak için hep birlikte savaşıyoruz. Rekabete varım diyor Ya- yani gelen kaleciyle. Ya rekabete varım da Günay her zaman iyimser, dostluktan yana yani bu kavgalardan pek haz etmeyen bir oyuncu. Evet. Geçen Ee, sezon açıklaması yani da o ben- yöndeydi zaten. Aynen ben Günay'ın tavırlarını, konuşmalarını beğeniyorum. Yani aslında lider ve birleştirici bir yapıya sahip bir oyuncu olabilir. Fakat hayat şartları gereği maalesef şu anda Türkiye'de Türk kaleciler aşırı derece tercih edilmiyor. Çünkü e, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Büyük takımlar için değil. Hemen bir hata yaptığında mesela yabancı kaleciye söylediklerinden kat ve kat fazlasını söylüyorlar kalecilere. Bence çok güzel kalecilerimiz var. Ama gerektiğinden daha az değer görüyorlar diye düşünüyorum. Tayfun senin bir düşüncen var mı bu yorumla ilgili? Bir şeyler eklemek ister misin? Kulübede olması gereken bir karakter olarak görüyorum ben Günay'ı. O kadar. Anladım. Tamam geçelim. Ve İlk 11 oyuncu olamaz ama kulübede güzel bir karakter bir yedek yani olur bu diyorsun açıklamaları yapan biri. Ya iyi bir yedek olur hem orada takımı birleştirir, takıma abilik yapar. O manada da diyorum yani kulübede olması gereken bir karakter diye. kişilik bakımından zaten geçen sezon Fair Play ödülü aldı yanlış hatırlamıyorsam. Yani o geçen sezon bir demeci var hatta yani bu kavga nedir, neden bu şekilde biz nasıl bu hale geldik dediği şeklinde bir demeci var hatta yanlış hatırlamıyorsam Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra bu demeci vermişti. Yani kendisi
İyi bir kişiliğe sahip, iyi bir karaktere sahip. Umarım bu şekilde devam eder. Bizimle olmasından yana da mutluyum yani. Ya Galatasaray'daki oynayan futbolcuların zaten çoğu hep karakteri düzgün oluyor. Sakat nadir çıkıyor. Şimdi geldik maçın yıldızına abi. Barış Alper Yılmaz düzeltiyorum. Demiş ki zor şartlar altında oynadık. Yıldız oldu diyorsun bu akşam. Yani yıldız dedim ama zaten kendisi büyük bir yıldız. İnşallah yani çok isterim onun mesela bir Avrupa kulübünde oynasın, başarıların devamı gelsin, bir Avrupa kupası alsın ama yani bir yandan da bir Galatasaraylı olarak bu oynayışına bakarak yani gitmesini de istemiyorum açıkçası. Yani biliyorsunuz 30 artı 5 milyon euroluk bir teklif var. Yani Galatasaray'da da geçen sezon tutmasının nedeni hiç düşünmeden imza atmış. Kendisi Avrupa'da oynamak istiyor. Galatasaray demiş işte geçen sezon imzala biz seni Avrupa'ya göndermek için gereken yardımı yapacağız şeklinde bir diyalog gerçekleşmiş ama yani ben şahsen kalmasını çok isterim. Yani Galatasaray'la bir Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını çok isterim. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne gösterecek zaman. Ya Barış'ı zaten birçok bölgede kullanabiliyorsun. Yani Geçen Barış sezon Joker hangi yerde de oynadı oynuyor. ya? Joker Yani eleman gibi. ama Barış'la kendisi gitmek istiyor diye diyorum. Sen de bunu söylemiştin. Aynen. Yani bir Avrupa kulübüne gitmek istiyor ama bakalım ikna edebilecekler mi? Veya yine bu sezonda beraber olacak mıyız? Tamamıyla zamana bırakacağız artık. Umut bir de kardeşim Tayfun'un kamerayı biraz daha sola doğru çekme ihtimalim var mı? Sola doğru mu? Çektim abi. Evet. Tamam da ayarladık. Bir dakika. Çok güzel olmuş bu arada. Şu son bu yazılar falan bu yan buralar çok güzel gerçekten. Şimdi oldu mu kankacığım? Simetri hastalığı var sende birazcık abi. Evet bende evet mükemmel He. oldu kanki. Bir Şimdi de altta kırmızı yer biraz parlıyor ama önemli değil. o kadar da yani katı kazında da olsun o kadar bir şey yani. Olacak Evet. canım çok güzel oluyor. Biz ikinci, üçüncü yayınımızda bu hale geldiysek ilerisini düşünemiyorum. Açıklamaya geçiyorum. Zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. Gaziantep aşırı sıcaktı. En son 38 derece, 37 derece falandı gördüğüm kadarıyla. Gaziantep için de öyleydi. Sezon başları zor olabiliyor. İyiyiz. Daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Hangi kulvarda olursak olalım tek hedefimiz şampiyonluk, kupalar. İnşallah böyle devam eder. Bir de şunu dikkat ettiniz mi? Galatasaray'ın havasından mıdır, suyundan mıdır? Öyle bir aile ortamı var ki. Yani herkes başarıya aç gibi gözüküyor. Yani yorumlara bakarsak mesela Günay da o şekilde yorum yapmış. Yani şimdi Barış Alper'in yorumları da o şekilde. Yani herkes her sezon bir kupa alma çabasında. Yani varını yoğunu kullanıyorlar abi. Ya Almadığı adet, zaman biz takımı değiştiriyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Aynen doğru. adet, adet denilen şey çok bulaşıcı bir hastalık gibi. Ve aynı zamanda insan da enerjisel bir yaratık olduğu için gittiği yerin enerjisinden etkileniyor. Galatasaray'ın da şu anda çok mükemmel bir enerjisi var. Hani kötü gelen bile burada kendini düzeltiyor yani. Osimhen problemli olarak geldi Galatasaray'a. Sonrasında herkesin istediği bir oyuncu oldu yani. Barış- Florya'nın suyu sihirli diyorlardı. Artık Kemerburgaz'ın suyu sihirli diyeceğiz. Aynen. Şimdi bir açıklaması daha. Orada attığı gol bak aynı anda. Var mı bir sıkıntı? Bordo'ya mükemmel bir gol atmıştı Avrupa Ligi'nde. Ben unutamıyorum o golü Evet, yani. evet. Hayatım boyunca da Hatta unutmam. Ya bu durduğu golü yerden kalçadan mı çıkarmış şutu nereden çıkar füze gibi gitmişti o top yani. O kadar sert nasıl vurabilmişti durduğu yerden. O ben 90'a o maçı attığı Umut'la maç çok efsaneydi ben o ya. maç ben o maçı Umut'la beraber izliyordum hatırlamaz belki ama. Siz de bütün maçları beraber izlemişsiniz be ya. Ya bizim çocukluğumuz zaten beraber geçtik ya onunla. Kahvede Kızanlığınız kahvede beraber geçmiş. tabii böyle kahvede izliyorduk bir de bıraksan o zamanlar kahvede sigara içiliyor gözlerimizden yaşlar akıyor falan böyle üstüme benim kakao döktüler kanki. Abi o zamanı özlüyorum biliyor musun? O kahvede hani kakaolu içtiğimiz zamanları işte kuşburnu orada içtiğimiz zamanları Tabii elimizde canım tuttuğumuz 300-500 kişi çok maç izliyorsun iyiydi. bir gol oluyor herkes birbirinin üstüne çıkıyor eziliyor Ne falan. kahve kalıyordu ne çay bardağı kalıyordu. Her Valla neyse. kahveyi mi özlüyordunuz kuşburnunu mu dumanı mı ben onu tam anlayamadım ama. Ya, o an çocukluk çok farklı bir şeydi ya. Her neyse biz geri dönelim. Gol sevinciyle ilgili şunu demiş. Kivil'a selam olsun ama gerçeği söyleyeyim. Otelden çıkmadan önce medya ekibimiz Barış gol atarsan bu hareketi yapar mısın dedi. Onlara kırmadım.
Harry Kivell'a da selam olsun. Güzel bir sevinç oldu demiş. Yani bunu özel istekle. Herhalde gol atacağını önceden sezmiş Barış. Ve onun isteklerini de medya ekibinin isteğini kırmamış. Güzel. Şimdi geldik hocamızın açıklamalarına. Bakalım Okan Buruk ne demiş? İlk açıklamasını veriyorum. Demiş ki maç öncesi de söyledim. Fiziksel ve mental olarak hazırız. Geçen sezonun şampiyonuyuz. O özgüvenle başladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Erken goller bizi daha rahatlattı. Bu sıcakta oynamak iki takım için de zordu. Ama genel olarak istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. Taktiksel olarak iyi oynadık. Bireysel olarak performanslar daha iyi olacak demiş. Zaten ben söyledim. Şimdi Tayfun mesela demişti ben bir gol falan bekliyorum diye. Ben tam tersini düşünüyorum. Bol gollü bir galibiyet. Ve hatta ben daha fazlasını bekliyordum yani maçın ilk yarı gidişatına göre. Ama çünkü insanlar şey zannettiler. Son hazırlık maçına baktılar, işte şunlara baktılar. Galatasaray'ın sezona girişi artık eskisi gibi olmaz çünkü. E, ilk başlarda problem yaşıyordu Galatasaray, sonradan toparlanıyordu ama şimdi artık baba yani 3. sene, bu sene de yapmasın yani 4. seneye girdi. E, artık bir şeyleri tekerrür etmemesi lazım ki başarı gelsin. Tam bir şampiyon gibi oynadı ama bu maçta, ben size söyleyeyim yani. Tabii ki zaten abi son 3 sezonun şampiyonusun sen, yani şampiyon gibi oynamak zorundasın. Yani sen burada Gaziantep'e karşı zaten zor bir galibiyet alsaydın Şampiyonlar Ligi'ne hiç gitmiyordu senelerle. Şimdi bir açıklaması daha vardı. Yeni transferle ilgili konuşmuş. Demiş ki Sané bize en geç katılan oyuncu. 15 gündür takımla birlikte sıfırda oynamak istiyor. Düzeltiyorum. O da oynamak istiyor. İkinci yarıda daha iyi oynadı. Zamanla herkes hazır hale gelecek. Burada bizimle olmayan oyuncuları da hazırlayıp önümüzdeki haftalardan itibaren onları da kullanmaya başlayacağız. Yani burada Icardi, Osimhen. aynen bir genelde arkada bekleyen oyuncuları da yani çok uzun bir süreç olduğu için her oyuncuyu oynatmak istiyor. Her oyuncudan faydalanmak istiyor hoca. Bu da gayet normal. Ama bir de şu korkutuyor beni abi. Şimdi yine geçen sezonki gibi 11 vardı mesela. Osimhen'li işte Müsterhalı bir 11 vardı. Ama oturmuş bir 11 vardı. Burada da çok fazla Evet. bir değişiklik yapar mı sizce? Yani bir ne derler onu, değişikliğe gider mi? Mesela ligde Şampiyonlar Ligi'nden sonra dönüşte yorgun olduğu için takım bir değişikliğe gider mi ligde sizce? Ya ufak tefek değişiklikler dışında ben çok değişik yapacağını zannetmiyorum. Yani belli bir rotasyon ekibi olacak. Zaten bu sene Şampiyonlar Ligi'ne 25 kişilik kadro veriyorsun. Evet. Mesela bunu çok entegre şekilde kullanabilir ama önemli olan kimler gelecek? Şu an asıl mevzu o. Yani ona göre şekillenecek bazı şeyler. Eğer istediğimiz ve beklediğimiz, Tayfun'un da maç önü yayınında söylediği gibi, benim de söylediğim gibi bu sağ bek, stoper, kaleci, yani bunlar bakalım doğru kişiler alınacak mı? Ne zaman gelecek? Bunlar çok şey fark ettirecek. Osimhen'in, Icardi'nin dönmesi. Yani kafadan zaten 5 oyuncu yapıyor yani. 5 oyuncu bekliyorsun sen. Ya bu her şeyi değiştirir. Kadronun yarısı demek. Şimdi siz devam edin abi. Ben de Fenerbahçe açıklamalarını hazırlıyorum. Tamam, ben yorumlayayım. Bu Okan arkadaşımız 5 değişiklik dedi ya. Ya bizim bir incelememiz olmuştu. Zaten en fazla 5 tane oyuncu gönderebiliyoruz biz şu an takımdan baktığımız zaman. 5 oyuncu ekleyebileceğiz gibi duruyor bu kurallardan dolayı vesaire. Bununla ilgili ayrı bir programda yaparız maç olmadığı zaman. Bu hem Türkiye Ligi'nde 12+2'yi hem de UEFA kadrosuna yazılacak 25. 25 kişi de 4 tane altyapıdan olacak. 4 tane Üç tane- yabancı uyruklu vesaire vesaire. Bunlar oluyor. 4 tane de Türkiye'de gurbetçi yetişmiş. istiyor bu sene. Tabii işte onlar var. Onları detaylı bir şekilde ekrana getiririz. Bakarız hani kaç oyuncu gönderebiliyoruz, kaç oyuncu yazabiliyoruz. Bununla ilgili detaylı bir programda yaparız maç olmadığı bir akşam. Zaten şöyle bizim biliyorsunuz Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı ertelendi. Muhtemelen zaten Galatasaray maçından sonra yayın yapacağımız bir mecra olmayacak. Maç olarak mevcut olmayacak. Buna hazırlanırız bir dahaki Yani yayında. bir dahaki yayında bu konuyu konuşuruz. Bu konu üzerinden arkadaşlarımıza bilgilendirme sağlarız. Şimdi Yarın kaç gibi mesela yayın yapabiliriz? Senin bir değişiklik var mı şu an çalışma saatlerinde yok falan? aynı Girebilecek. saatte girebiliriz, problem değil. Çok iyi. Aynen. Erkeninde olmuyor. Ama gündüz de açabiliriz yayın.
3'ten önce de yayın açabiliriz mesela. Maç olmadığı için illa akşam aç. Bunları yayından sonra aramızda konuşsak. Aynen öyle. Ya çok sorun değil. Yani bizim bu şu anda izleyenler, video izleyen arkadaşlar da hani bunun ölçüsünden en azından belki o saatlerde açıp bakarlar diye da söyledim. Şimdi Ya muhtemelen biz birden sonra yayına giriyoruz aşağı yukarı her gün. aynen öyle. Gececi tayfaya hizmet ediyoruz. Tabii tabii. Gececi tayfa bizde. Abi açıklamayı verdim. İnşallah. Açıklamayı okuyorum. Yani onun üstünde yorum yapalım. Fenerbahçe yönetimi demiş ki kamuoyuna. Ligin ilk haftasında daha başlama vuruşun üzerinden dakikalar yeni geçmişken yıllardır tüm futbol severlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşamda sahnelenmiştir. Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezaleti imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. MHK Başkanı dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır. Türk futbolundaki bu kirli yapı er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir. Ben çok net bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şu anda benim burada gördüğüm tek şey elinden şekeri alınmış bir çocuğu her gün aynı şekilde isyan etmesi, farklı kelimeler kullanması. Yani ya gerçekten sıkıldım. Sadece ben de değil. Fenerbahçe taraftarı da sıkıldı. Yani Fenerbahçe taraftarı artık bunları yemiyor. Yani Fenerbahçe taraftarı çok sıkıldı bu durumdan ve bunları yemiyor artık. Sen Ama kendi Fenerbahçe şöyle bir şey söyleyeyim Okan Bey bak araya. Fenerbahçe'de artık futbol izlemiyor aşağı yukarı. Benim Evet, çevremdeki evet. Fenerbahçeliler futbolu Benim de bırakmış öyle. basketbolu. Şimdi bu açıklamayı yaptığı zaman arkadaşlarım diyor ki yine 3 tane penaltı vermişler bunlar haksızlık 8 tane kırmızı kart vermişler filan diyor. Öyle inanıyorlar gariplerim yani. Öyle bir kitlesi de var Ali Koç'un ama. Peki inanmıyorlar. Şöyle zaten pardon. Kamera Okan Bey sakin ol yıkma ortalığı. tamam abi, şey çarptı. Zaten bugün çok fazla dokunmuşum maçın yayınında. Arkadaş da söyledi. Masaya çok dokunma dedi. O yüzden elle. Ekrana Fenerbahçe yazısı verdin yani adam yerinde duramaz oldu. Çıldırdı. vallahi Ya abi elim ayağım titriyor artık. Yani bir de şey hani böyle haklı gibi, gerçekmiş gibi. Hani tüm Türkiye görüyoruz diyor ya. Kim görüyor? Tüm Türkiye kim? Yani senin maçlarından sonra senin kendi taraftarı, Fenerbahçe taraftarı ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Sen kendi stadında çıkıp konuşma yapamıyorsun. Sonra gidiyorsun Twitter'dan yaz bakalım kardeşim. Uğursuzluk getiriyormuş o yüzden gelmiyor Yaz stada. bakalım. Uğursuzluk getiriyormuş. Bence yüzü yok. Çıkamıyor. ben şunu hatırlıyorum. Siz de hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Ali Koç bir kere geldiğinde maç Fenerbahçe 2-0 öndeyken sahaya girdi. Ondan sonra o maç 2-2 bitmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yapıyor öyle şeyler arada bir. Ya şimdi Biz her maç bekliyoruz. şunu sorayım size. Şimdi bir takımı bir empati yapalım tamam mı? Size sadece şu soruyu soracağım abi. Yorumunuzu da merak ediyorum. Bir takımın futbolcusunuz tamam mı? Ve o takımda başkanı veya işte herhangi bir yöneticisi her maçtan sonra diyor ki yapı var işte atıyorum bunlara daha iyi işte hizmet yapıyorlar. Biz ne yaparsak yapalım şampiyon olamayız. Yani böyle bir algıyı empoze ediyor tamam mı oyuncularına? Yani sen o takımın futbolcusu olarak sen şampiyona inanabilir misin mesela? Ya ben mesela bu kadar çok açıklamanın da arka arkaya yapmasını anlam veremiyorum. Yani tamam yani belki bir yapı var ama sen bunu her zaman dile getirince bu sefer takımındaki oyuncu da diyor ki yani ulan zaten yapı var ben affedersin bir tarafımı yırtsam da şampiyon olamayacağız diyor yani. Yani sen takımınızda bu şekilde bu algıyı empoze ediyorsun ve o takım şampiyon olamıyor yani bir süre sonra gidiyor. Yani yanlış mı John düşünüyorum? Duran bu taraftan? akşam çok rahat uyuyacak mesela. Şimdi John Duran'a bu açıklamanın çevirisi gelecek bir şekilde. John Duran diyecek ki 2 hafta sonra gol kaçırdı. Başkanım yapı kaleye ağlar ördü. Yani belki diyecek penaltı vermedi bana. Ben düştüm ama penaltı vermedi Evet diyecek tabii bana. ben düştüm diyecek vurdu dokundu bana diyecek ben hissettim diyecek bak, onlar göremiyor diyecek. Bu kirli futbol diyorlar ya. Hani futbolun kirli yapısı bilmiyorum. Ya şu anda yaptığı şey futbolu kirletiyor zaten. Yani sen yapı diye 3-4 seneden beri kendini yırtıyorsun. Abi yapı olsa UEFA da müdahale eder. Sen
Türkiye müdahale etmiyormuş da UEFA senin burada şampiyonunu, seni ikinci kendi ligine alıyor. Sence şike olan bir ligden takımı kendi ligine sokar mı UEFA? Ben sana onu soruyorum. Yani bence de sokmaz. Zaten öyle bir şey olsa UEFA 50 kere müdahale ederdi. Ki geçmişte bunun örnekleri vardır illa ki. Abi açıklamayı Yani kaldırıyorum yine, tam ekran veriyorum bizi. Bu kadar Tamam. yeterli. UEFA'nın şimdi biraz kendi aramızda biraz sohbet edelim. Bir Kısa 5 dakikada yapalım. bir 5 dakika zamanımız kaldı. 5 dakika daha sohbet edelim, ondan sonra yayını kapatalım abi. Yani kısa bir kritiğini yapalım. Şimdi UEFA bakmayın. Bazen bazı durumlarda ülkenin kendi federasyonuna bırakıyor bazı durumları ama yani UEFA bunları takip ediyor. Yani Fenerbahçe az önce de dediğim gibi yani elinden şekeri alınmış, işte elinden dondurması alınmış. Çocuk sürekli isyan ediyor. İşte bu hep altyapı oluşturma çalışmaları. Hani ben şimdi bir şey olursa işte ya yapı diye ama ya artık yani pis koku gelmeye başladı. Sürekli aynı şey, sürekli aynı şey. Ya tamam yapı var. Abi sen bizi yenemiyorsun ki. Yani sen bir tane maçta bile yenemiyorsun. Sen 1-0 kazandın, karambole bir gol attın. İşte geçen sene değil önceki sene. Bir şeyin yok. Sen kaç senedir yenemiyorsun Galatasaray'ı? Tamam, o da Kendi yine sahanda bile Galatasaray yenemiyorsun. taraftarlarını döndürmüyor. Sonuç olarak yani bu kanalda objektif olarak konuşmaya çalışmaktayız. Yani sonuç olarak Hayır Galatasaray şunu demeye taraftarını çalışıyorum. Kanki döndürmeyin oraya. objektiflikle alakası yok. Ben zaten objektif konuşuyorum. Yani Fenerbahçe Galatasaray tarafını sürekli yapıyla suçluyor ama kendisi hiçbir şey yapmıyor ki. Ayrıca şöyle yapı diyor. Yani 2-0 Göztepe ile gidiyor berabere kalıyor. Yok başka bir yerde başka bir şey yapıyor. Kazan abi. Bak şunu söyleyeceğim burada çok önemli. E, Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Fenerbahçe yönetiminden ayrılan bir yönetici. İsmini telaffuz etmek istemiyorum şimdi. Burada sıkıntı olmasın sonra. Devlet yetkililerinden, büyük devlet yetkililerinden biriyle bir sohbeti geçiyor. İşte bu seneye hakemlerle alakalı bir düşünceniz var mı gibisinden falan. O da diyor işte Galatasaray nasıl şampiyon oluyor falan. İşte siz de hakemleri yenecek bir kadro kurun. Yani biliyor musunuz? Duydunuz mu? Duymadın Tabii mı? tabii duyduk. Ben duymadım. Yani Kanalı hakemleri falan var yenecek bir sanki. kadro kurun. Tamam, Yani- abartmayın. Yani hakemleri yenecek bir kadro kurun o zaman. Ya şimdi öyle bir konuşuyor ki Fenerbahçe açıklama öyle bir ki hani sanki sadece Fener'e yapılıyormuş. Galatasaray'a hiçbir şey yapılmıyormuş. Galatasaray'da hiç problem yapılmamış. Galatasaray'a hiç haksızlık yapılmamış. Sadece Fener'e haksızlık yapılıyormuş gibi konuşuyor. Abi bir araştırsalar belki de tam tersi çıkacak. Sen yanacaksın yani. Ya en sonunda zaten böyle devam ediyorlar ya. Baktılar Türkiye bir şey yapmıyor. Federasyon. UEFA ile atar ya. Tayfun, senin de son cümlelerini alalım. Ondan sonra yayını kapatalım. Bir saatlik bir yayın Ya ben oldu. Fenerbahçe ile kapatmak istemiyorum yayını. Bence Galatasaray bugün kaldığı yerden devam etti. 3 tane attı geçti. Gayet güzel bir akşamdı bence. Gayet mutlu, huzurlu bir şekilde uyuyacağız yani tekrardan. Tamam. Peki Özlemişiz sence futbolu. Barış ikinci penaltıyı Sané'ye vermeli miydi? Bence vermemeliydi. Ya orada bir gol bir asisti var ya, 2 gol bir asist olsun dediler. Ya tabii bir de şöyle bir şey ama ben şunu da söyledim. Arkadaş biraz kızdı mesela bizim. Dedik ya niye Sané'ye vermiyor adam bir kendine gelsin. Dedim ki bak öyle düşün. Neden? Şimdi Sané bir tane kaçırdı. Bir pas veremedi birkaç yerde biraz bir afalladı. Penaltıyı da kaçırsaydı Sané'nin psikolojisini düşün çökerdi. Taraftar da bir Ya o falan Sané 5 yapsa morali haftadır bozulur. gol atamaz. Topu Sané'ye verelim hadi penaltıdan gol atsın da daha birinci maç zaten yani. Neyi Ya tabii. toparlasın kendini? Tabii canım. Yani bence de Barış da orada biraz kendine PR çalışması yaptı. Aynen. Takımın penaltıcısı kimse o atacak ya. Maçtan Tabii önce canım, bellidir bunlar zaten. İlk Aynen, penaltıyı ben de Barış bunu attığına göre penaltıcı Barış. Ben de bunu söyledim zaten. Maçtan önce bunların hepsi belirleniyor. Dedim hatta yani kalecinin ayağı sakatlandığı durumda ya da out kullanamadığı durumlarda bunu kullanacak oyuncu bile belli yani. Tabii canım. Arkadaşlar, güzel bir yayın oldu. İkinize Evet de teşekkür emeğinize ederim. elinize sağlık. Ben de size teşekkür ederim. Hepimizin emeği. İzleyen arkadaşlar da varsa teşekkür ederiz kendisine yayınımıza katıldığınız için. Biraz geç saatte yayın yaptığımız Beğenelim, için, abone olalım. tekrar Aynen beğenelim abone olalım.
Bir beğeni, bir yorum atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Yorumlarımızı beğeniyor musunuz veya değiştirmemizi istediğiniz bir alan varsa onları da yazarsanız çok mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz sizlere. Cümleten kendinize çok iyi bakıyorsunuz. En kısa zamanda yeniden yayında olacağız. Muhtemelen bir sonraki yayınımız zaten az önce belirtmiş olduğunuz gibi bu yabancı kuralıyla ve atama kurallarıyla yani listelerle ilgili diyeyim. O şekilde bir yayın olur. Detaylı bir şekilde sizlere açıklarız. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Yayını İyi akşamlar kapatıyorum. arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.